Selam arkadaşlar. Bu dersimizin konusu HTML dokümanına biçimlendirme opsiyonları ekleme. Opsiyon olarak top float, içerik kaydırması. E, Önceden içerik kaydırması olmadan önce içerik bölümümüz metnin ana gövdesinde yer alıyordu. Onun için bir önceki videoya bakabilirsiniz. E, Tok alt çizgi float opsiyonunu eklediğimizde içindekiler kısmı belgenin soluna, sol yan tarafına kaydırmak için true argümanı ile birlikte kullanılmakta. Buraya top float true yazıyoruz. E, bu şekilde koyduğumuzda aslında yerin olmadığı vakit ve olduğu vakiti tekrar görelim. Bir önceki videoya bakmayın. Olmadığında içerik kısmımız nerede yer alıyor? Şurada yer alıyor. Top float true'yu koyduğumuzda içerik kısmımız bakın buraya kaydı. İçerik kısmımız şu şekilde. Artık başlığımızın altında değil. Yan tarafta, sol tarafta. Burada top float'ta true yerine kayan içindekiler tablosunun davranışını kontrol eden bir seçenekler listesi ekleyebiliriz. Bu seçenekler iki tane. Collapse, diğeri de smooth scroll. Gelin ilk önce collapse'e bakalım. Collapse true değeri aldığında H2 düzeyinde, yani iki tane numara işaretine sahip olan daha fazla numara işareti söz konusuysa, yani başlıklarımızda, bu içerikten saklanmakta. Yani false değeri aldığında ise içerikte direkt olarak görünmekte. Gelin görsel olarak gözümüzde canlandırmak için bu iki farklı durumu uygulayalım. Burada collapse top float'a artık true yerine opsiyon ekledik. Collapse opsiyonunu true dedik. Gelin onu koyalım şuraya. İ'de bastığımızda, dokümanımızı oluşturduğumuzda top float evet, boşluk bırakmamışız. Görüyorsunuz topun altında daha alt başlıklar olmasına rağmen üzerine dokunmadan o başlıkları ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Yani bize direkt olarak kapatıyor başlıkları. Yani ikinci seviyenin altındaki başlıkları görüntülemiyor. Üzerine bastığımızda görüntüleyebiliyoruz. Bunu false'a çevirdiğimizde, şunu da kapatalım. False'a çevirdiğimizde artık başlıklar, alt başlıklar, ikinci seviyenin alt başlıklar direkt olarak ne yapılıyor? Görüntüleniyor. Diğer bir opsiyonumuz ne dedik? Scroll Smooth. Diğer bir top float opsiyonu ise Scroll Smooth'tur. Bu içerik kısmına animasyon koyuyor. Bu kaydırma animasyonu eklemekte. Yine bu Smooth Scroll True, varsayılanı true'yu koymamıza gerek yok. Smooth scroll dediğimizde varsayılanı true ya da false şeklinde bu animasyonu ekliyor ya da eklemiyor. Eklemiyorsak smooth scroll'da koysak da olur, koymasak da olur, ama gelin bakalım nasıl bir animasyon ekliyor. Aslında burada şu an direkt de görebiliriz. Bakın TalkDev'e gittiğimde direkt görüntüleniyor. Top float'a gittiğimde direkt görüntüleniyor. Yani bu scroll smooth'un false olduğu durum. Çünkü böyle bir opsiyon koymadığımız için. Ama scroll smooth eklediğimizde, true şeklinde eklediğimizde
bastığımız takdirde bakın Armor Down başlığına gidelim. Böyle bir ne yapıyor? Harekette bulunuyor. Kaydırma animasyonu. Bakın Togdep, Togfloat kaydırma animasyonu ekliyor. Her iki opsiyonu da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Örneğin burada hem Collapse hem de Smooth Scroll opsiyonları bir arada metnimize uygulayabiliriz. Collapse'i true yapalım ya da yukarıda yapalım. Yani H2 düzeyinin alt başlıklarda ne yapsın? Görüntülensin. Scroll Smooth'da true olsun. Her ikisini de true yapalım. Bakın Collapse alt başlıkları token altındaki alt başlıklar basmadan görüntülenmiyor. Örneğin Armor'da gittiğimizde bu kaydırma neyine sahip oluyoruz. Örneğin diğer bir başlığa kaydırma animasyonuna sahip oluyoruz. Çünkü Smooth Scroll'a True dedik. Bu dersimiz de burada bitiyor. O HTML dokümanı biçimlendirme opsiyonlarına gelecek dersimizde devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.